Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama konusunu anlatacağım. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yuvarlama ne işe yarıyor? Yuvarlama matematiksel işlemlerde tahmini sonuçlar bulmamıza yarıyor. Ya da günlük hayatta bir alışverişe çıktık. Bir mağazaya gittik, işte elbise alıyoruz, giysiler alıyoruz. Acaba cebimizdeki para yetecek mi? Oradaki ürünlerin fiyatlarını yuvarlama yaparak zihinden toplayıp cebimizdeki parayla karşılaştırıp acaba yetip yetmeyeceğini bu şekilde tahmin edebiliriz mesela. Bir örnek verdim. Neyse, konumuza başlayalım. İlk önce onlukları hatırlayalım. Onluklar onar onar giden sayılar. Yani 10, 20, 30, onun katları olan sayılar. Ve onluklar içerisinde bazen yüzde diyoruz. 200 de diyoruz. Hani 10, 20, 30, 40 bu şekilde gidiyoruz. Diyeceksiniz ki öğretmenim onlar yüzlük. Evet, hem yüzlük hem onluk. Bazı sayılar da var, hem binlik, hem yüzlük hem de onluk. Nedir mesela? 1000, 2000. Hem binliktir, hem de yüzlüktür, hem de onluklar arasındadır. Yani onun katları arasındadır. Onluklar onun katları yani. Bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakacağız. Şimdi örnekleri yapacağız zaten. Birler basamağı eğer 5 ya da 5'in üstündeyse bir sonraki onluğa, yani ilerideki onluğa yuvarlayacağız. Birler basamağı 5'ten küçük ise, yani 4, 3, 2 ve 1 varsa bunları geriye, kendi onluğuna döndüreceğiz. Bakın burada bir sayımız var. 8756. Birler basamağına baktık. 6'yı gördüm. 6 5'ten büyük olduğu için öne gidecek. Önde kim var öğretmenim, ben nereden bileyim derseniz, bakın şurada 50 var burada, değil mi? 50'den sonra kim geliyor? 60. O zaman bu sayıyı 8760'a yuvarlayacağız onluk olarak. Şuna bakalım. Birler basamağında 2 var. 5'ten küçük, geriye dönecek. Geride kim var öğretmenim derseniz, bakın burada 30 var zaten. Kendi onluğu. O zaman biz bu sayıyı ne yapacağız? 76.130'a yuvarlayacağız. Devam edelim. Örnek yapalım biraz, sonra yüzlükleri gösterelim. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Hemen birler basamağına baktım. 5 var. 5 ileriye gidiyor. İleride kim var? Burada 70'i görüyorum. İleride 80 var. O zaman ben buraya ne yazmalıyım? 8280. Burada 1 var. 1 geriye dönüyor. Zaten kendi onluğu 10. O zaman 7610 olacak. Diğeri 7'yi görüyorum. İleri gitmesi lazım. İleride kim var? 60'tan sonra 70 var. O zaman şunları hiç değiştirmiyoruz. Bakın buradakini değiştireceğiz zaten. Onluğu değiştireceğiz yani. Hemen şöyle yapalım. 376.570 olacak. Buraya bakıyorum 4 var. Geriye dönüyor. 40'a dönecek kendi onluğuna. Gerisi aynı zaten. 22.640. Bir de şöyle sorular karşınıza çok gelecek. Ders kitabınızda, yardımcı kaynaklarda sık sık karşılaşacaksınız. En yakın onluğa yuvarlandığında 680 olan sayıları yazalım. Şimdi mesela şöyle bir soru gelecek. En yakın onluğa yuvarlandığında 680 olan en büyük sayı kim? En büyük sayı kaç? Böyle bir soruyla karşılaşacaksınız. Genelde öğrenciler böyle sorularda bazen hata yapıyorlar. Şöyle göstereceğim. Şimdi 680'i ortaya koyuyorum. 680'e yuvarlanan ve bundan biraz küçük olanları düşünelim. Kim var? 679 var, değil mi? 678 var. 677 var. 676 var. Ve 675 var. Niye? Bak 5 var, 6, 7, 8 ve 9 var birler basamaklarında. O yüzden öne gidiyorlar. 70'ten sonra 80'e gidecekler. Burada öğrenciler şöyle zannediyor. 680'e yuvarlanan en büyük sayı 679 zannediyorlar ama değil. Daha var çünkü. 680'in önünde olanlar var. Geriye dönenler var ya, 681. Bak 1 var, geriye dönüyor. 682 var. 683 var. Ve 684 var. Çünkü 4 de geriye dönüyor. En büyük sayı bu oluyor yani 680'e yuvarlanan. 685'i ben buraya yazamam. Ay, kağıt kayıyor. 685'i yazamam çünkü 5 olduğu için geriye dönmez. Bu ileri gider. Bu 680'e yuvarlanan sayılar içerisinde değil. İşte bunlar diyoruz. Şimdi geliyoruz en yakın yüzlüğe. Yüzlükler kimlerdi? 100, 200, 300 bu şekilde yüzer yüzer giden sayılar.
Bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken son iki basamağını, yani onlar ve birler basamağına bakıyoruz. Eğer son iki rakam 50 ya da 50'den büyükse, 50'nin üstünde ise bir sonraki yüzlüğe, bir üst yüzlüğe, bir ilerideki yüzlüğe gidiyor. Şu cümleyi de okuyalım da sonra yapalım. Sayının son iki basamağı 50'nin altında ise, yani 49 ve daha küçükse kendi yüzlüğüne dönüyor. Kendi yüzlüğünde kalıyor. Örnekleri yapınca daha iyi anlayacağız. Bakın son iki basamağa bakıyorum. 50'den büyük 95 var. O zaman bir sonraki yüzlüğe gidecek. Bir sonraki yüzlük kim öğretmenim? İşte buradan anlıyoruz. 800 var ya. 800'den sonraki yüzlük yani 900 yani. Kim? 7900 yani. 7000'de var ya başında. Şuna baktım 64. 50'den büyük. O zaman ne yapacak? İleride kim var? 200 var. 200'den sonraki yani 300. Burada 200 var. Sonraki 300 yani. O zaman ben bu sayıyı 548.300'e yuvarlayacağım. Sayının son iki basamağı 50'den küçükse dedik ya. Mesela şuradaki örneğe bakın. 31. 50'den küçük. Geriye dönecek. Geride zaten kendi o yüzlüğü var. Yani 600. O zaman bu sayı 9600 olarak yuvarlanacak. 49. Geriye dönecek. Kim var burada? 500 var. O zaman bu sayı 63.500'e yuvarlanacak. Şimdi devam edelim. Alıştırma yapalım. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 49 var. Geriye dönüyor. Burada 700'ü görüyoruz zaten. O zaman bu sayımız 7700 oluyor. 56. 50'den büyük. İleriye gidecek. Burada 700 olduğuna göre bir sonraki 800. O zaman 13.800 yazmalıyım. Şuna bakalım 65. 50'den büyük. İleriye gidecek. 700'den sonra yine 800 var. Az önce de 800 vardı. 278.800 olacak. Bir de şunu söyleyeyim. En yakın yüzlüğe yuvarladığımızda sayının, yani yuvarlama yaptıktan sonra bu doğal sayının son iki basamağının 0 olması gerekiyor. En yakın onluğa yuvarladığımızda son bir tane basamak 0 olması gerekiyor. Bazen böyle dikkat isteyen sorularda karşınıza gelebilir. Şunu da yapalım. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 5600 olan en küçük ve en büyük sayıları bulalım. İşte böyle sorular geliyor. Şimdi 5600'e yuvarlanan en küçük kim? 5600'den küçük olanlar kimler? Nereden başlıyor bunlar? Ta 5550'den başlıyor. Çünkü 50 olunca ileri gidiyor ya. Mesela 5551 var örneğin. Böyle bunlar 5599'a kadar buradaki araya bir sürü sayı yazıyoruz. Bu aradaki sayıları. En küçüğü bu oluyor. 5550. En büyük kim? 5600'ü biraz geçenler var değil mi? 5601 var mesela. Geriye dönüyor. 5602. Peki bunlar nereye kadar gidiyor? Ta 5649'a kadar gidiyor. Çünkü 49 olduğunda geriye dönecek ya. 5650 yazamam. 50 yazdığımda o ileri gidiyor. O zaman en büyük bu oluyor. 5649 oluyor. İşte bu şekilde sorumuzu bulduk. Şimdi biraz da şıklı sorulardan yapalım. 864.257 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır diyor. Ne yapıyorduk? Şöyle yaklaştıralım. Son birler basamağına bakıyoruz. 7 var. 7 ileri gidiyor. Burada 50 olduğuna göre 60 olacak. Yani 864.260. Bakıyoruz. Nerede? Burada. B şıkkı. 2. Aşağıdaki hangi iki sayı en yakın yüzlük olarak 3600 sayısına yuvarlanmış en küçük ve en büyük sayılardır? Yani 3600'e yuvarlanan yüzlük olarak en küçük ve en büyük sayılar nerede? 3550 doğru ama daha büyükleri var. Bu A şıkkı uymadı. Bakın 3550, 3649. İşte aradığımız yer burası. Burası olmaz. Çünkü 50 olur, bu 3700'e gider. Burada en küçük yok. Bakın bunlar da tamam 3600'e yuvarlanan sayılar ama biz cevabı zaten bulduk. B şıkkı. Üçüncü soru. 900 olarak yüzlüğüne yuvarladığımız en büyük çift sayı hangisidir diyor. Şimdi 900 olarak yuvarladığımız en büyük sayı 949 yüzlük olarak yani. Ama bu tek, bakın 9 var. O zaman bunu istemiyoruz. Burada çift istiyoruz. O zaman bunu yazamıyorsak kim var? 948 var. Yani cevap C şık. 8554 sayısı ile bu sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halinin toplamı kaçtır diyor. 8554'ü yazalım. Tamam.
Bir de en yakın yüzdeye yuvarlayalım. 54 var. 50'yi geçmiş son iki basamak. O zaman 8600'e yuvarlanacak en yakın yüzlük olarak. Bunların toplamı diyor 4, 5, 11, 9 oldu. 17. Yani cevap 17.154 oldu. 6717 sayısı en yakın onluğa, 6650 sayısı da en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa aralarındaki fark kaç olur diyor. Yuvarlayalım. 6717'yi en yakın onluğa yuvarlayalım. Bakıyorum birler basamağında 7 var. İleri gidiyor. O zaman 6720 oldu bu. Diğeri 6650 idi. Bunu da en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Son iki basamakta 50 var. İleri gidecek. O zaman 600'den sonra 6700'e yuvarlanacak. Aralarındaki fark diyordu. Ne olacak aralarındaki fark? 20. Cevap 20 oldu. Son soru. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1800 olan en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 1800'e yuvarlanan en küçük sayı, yani yüzlük olarak söylüyor, 1750. En büyük ise 1849. Yani 1800'ün önünde olanlardan ve geriye dönenlerden. Bunların toplamı diyordu değil mi? Toplayalım. 9, 9, 7, 8, 15. 2 oldu 3. Cevap 3599'muş. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.